Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe de bir bakalım. Gümüşle başlayacağım öncelikle. Bakın şu son düşüşün bir tepki sürecinde olduğumuzu konuşmuştuk geçen hafta. Halihazırda bu sınır içerisinde hareket ediyoruz. Bakın şurada yatay bir bant oluşmaya başladı. Destek olarak 23.83, 23.72'yi takip edeceğiz. Direnç olarak ise yukarıda 24.30, 24.20 direncimiz mevcut. Bu yatay bandın kırılımına göre aslında yön netleşecek. Fakat aşağıda 23.72'nin altına inmediğimiz takdirde maksimum tepki süreci olarak kabul edeceğimiz 24.66, 24.54'lere kadar yükseliş ihtimalimiz var. Bu tarz bir yükseliş gelecek olursa 24.66 çok kritik olacak. 24.66'nın kırılması tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve tekrar 26 dolarların gündeme gelebileceğini bize gösterir. Ancak tabi burada bir ara direnç olarak da 25-26-25-10 bölgesini takip ediyor olacağız. Aşağıda ise 23.72'nin kırılması. Bakın şu son düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreci tetikleyebilir. Ve aşağıda tekrar 22.73-22.44 bölgesini takip etmeye başlayacağız. Bu bölgenin kırılması oldukça tatsız bir süreci de bize gösteriyor olacak. Şu an için bir tepki sürecinde olduğumuzu, yükselişlerde yapacağımız alımların düşük riskli alımlar olması için dirençler kırıldıkça kademeli alımlar yapmak gerektiğini lütfen unutmayalım. Yukarıda 24.66 geçilmediği sürece yükselişler sıkıntılı olacaktır. Aman dikkat. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şu yatay bantı oluşmuş durumda. Aşağıda destek olarak 2016-2009'u takip edeceğiz ancak burada satışlar 2002'ye kadar devam edebilir. Sorun yok. 2002 kırılmadığı sürece tekrar burada yükselişler başlayacaktır ve maksimum tepki seviyesi olarak takip edeceğimiz 2080'lere kadar devam edebilir. 2080 kırıldığı takdirde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve tekrar 2146'lara doğru yükselişlerin başlayacağını konuşabiliriz. Ancak 2080 kırılmadığı sürece şu son düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O nedenle dirençler kırıldığında burada da gene kademeli alımlar yapıp riski minimumda tutmamız gerekecek. 2080 üstü tekrar yükselişleri konuşabiliriz. Ancak aksi takdirde oldukça kritik bir süreçteyiz. Çünkü buradan bu tepki geldikten sonra tekrar satışa dönecek olursak aşağıda 1975 ve 1965'in de kırılma ihtimali olacak. O yüzden çok dikkat edelim. Burada bakın haftalık grafiklerde şu altının hareketlerini bir göstermek istiyorum. 2011'den sonra bakın burada bir yatay süreç geçirmiştik ve 2013'te yine bu Fed'in faiz arttırma kararları ile birlikte altında sert bir düşüş yaşadık. 2013 Temmuz'undan sonra bakın burada yatay bir bant içine girdi altın ve yaklaşık 2013'ten yükselişlerin başladığı 2019 Haziran ayına kadar yatay bir süreç yaşadık. Şu an içinde bakın benzer bir yataylık içindeyiz ve henüz burada 3 senelik bir süreç geçirmiş durumdayız. Dolayısıyla burada bir sene daha yatay bantta tutmaya çalışmasını özellikle bu yatırım fonları ve bankaların, merkez bankalarının, batı merkez bankalarının bu tür bir çaba içinde olmaları beni şaşırtmayacaktır açıkçası. Dolayısıyla burada tekrar bir satış süreci yaşanabilir. O nedenle düşük zaman dilimlerinde bu bahsettiğim destek bölgeleri çok kritik olacak. En azından düşüşlerde risk azaltmak gerektiğini, uzun vadeli dahi olsanız risk azaltmak gerektiğini lütfen unutmayalım. Sıkıntılı süreçler yaşanabilir ancak tabi dirençlerimiz kırıldıkça da biz alım yapmaya devam edeceğiz. Olası gene yükseliş yönlü bir fırsatı yakalamak için de pozisyon arttırarak kademeli alımlar yaparak bu süreci değerlendirmeye çalışacağız. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçecek olursak bakın burada da yatay bir bant oluşmuş durumda. Yukarıda 85-40-85-16 direnç bölgemiz, aşağıda 84-34-84-17 destek bölgemiz var. Burada 84-17'nin kırılmasıyla birlikte altın ve gümüşte maksimum düzeltme seviyelerine doğru yükselişler bekleriz. Ancak yukarıda 85-40'ların geçilmesiyle birlikte de altın ve gümüşte bir tepki verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O nedenle şu yatay bandı yakından takip etmeliyiz. Burada aşağıda 84-17 kırılacak olursa
olursa da altın ve gümüşün maksimum tepki sürecine girdiğini ve 83.10-82.60 bölgesinin gene önemli bir bölge olacağını düşünürüz. Burada 82.66 kapanışlar altın ve gümüşte tepkiden daha güçlü alımların geldiği bir süreci gösterecektir. Rasyodan takip edenler de bu seviyeleri kontrol etmeli önümüzdeki süreçte. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.